İstanbul'u gezeceğiz. Şu an arkamda dikili taşı görüyorsunuz. Burmalı sütun veya diğer ismiyle yılanlı sütuna bakıyorsunuz. O kadar da büyük değilmiş yani. Normal ölçülerde. Biraz çıkar gibi yaptı, kendi gösterdi, sonra kayboldu. Yine bizim şakacı dondurmacılar iş başında. Ayasofya hakkındaki rivayetlere göre yere batan sarnıcının önündeyiz. İçerisi yer altında olduğumuz için bayağı sıcak. Bunları toplayıp TL'ye çevirtirsek kazanç elde edebiliriz. İnadına eğilmeden, aşık olmadan gel. Abi baksana dibine. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Galata Kulesi'ndeyiz. Siyahını bırak da gel, derdi senle yeter. Anadolu'dan kop gel, düz git, Ankara'yı geç sağdan. En derin metro istasyonu. Taksim Meydanı'na çıkacağım. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Tabii ki böyle olaylar çok üzücü, bunların olması ülkemizde. Beşiktaş Meydan'dayız. Beşiktaş benim için önemli çünkü yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? İstanbul'dan selamlar. Düğüne küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır koç. Bunca zaman, bunca yaşanmışlık, bunca ülke, bunca şehir. Soruyorlar bazen bana, sen kimsin diye. Benim kim olduğum önemli değil. Ne yapmakta olduğum önemli. Peki ben ne mi yapmaktayım? Ben gezmekteyim. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte İstanbul'u gezeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İçin neden üşür, çıktığında mı kar? Dönüp mü gitmeli, tövbe mi etmeli? Bu sazan sarmalı, deyip mi geçmeli? Buranın adı İstanbul. Bir gözü hep açık, uyur. Girmezsen eğer koynuna. Evet arkadaşlar, şu an arkamda dikili taşı görüyorsunuz. Bu dikili taş ilk olarak eski Mısır'da 18. sülale hükümdarlarından 3. Tutmosis adına M.Ö. 1450'ye yakın bir tarihte bir benzeriyle birlikte Karnak'taki Amon-Ra mabedi önüne yerleştirilmiş. Obeliskin üzerindeki Mısır'ın hieroglif yazısı net biçimde görülmekte. Bu yazı Tutmosis'in babası için Karnak'ta bir obelisk diktirdiğini ve Mezopotamya'da bir anıt yaptırdığını anlatıyor. Üzerinde Firavun'la Tanrı Amon-Ra'nın resimleri de var. Yeni Roma kentinde Mısır'dan çok sayıda obelisk taşınmış. Bu da Büyük Konstantin de kendi kurduğu yeni başkenti süslemek için bu obeliski yerinden söktürüp buraya getiriyor. Ama neden getirdiği bilinmiyor yani. Uzun bir sürede gerçekleşmiş. 1. Theodosius zamanında, şimdi de şu an gördüğümüz bulunduğu yere dikilmiş. Evet arkadaşlar, şimdi de burmalı sütun veya diğer ismiyle yılanlı sütuna bakıyorsunuz. Roma hipodromundan günümüze ulaşabilmiş yılanlı sütun ismiyle de tanınmış olan tunç bir anıttır. 1. Konstantinus'un Konstantinopolis'i yani Yeni Roma'nın başkentini kurarken daha önceden önemli tarihi olayları anmak ve kutlamak amacıyla dikilmiş abidevi yazı dikili taşlarını yeni şehri süslemek amacıyla bu hipodroma getirtip diktirmiş. Evet arkadaşlar, az önce şu incelediğimiz dikili taşla hemen karşılıklı olarak bulunan örme bir dikili taş daha var. Örme obelisk de denilen örme sütunun günümüze kadar gelebilmiş olan 3 eski anıttan biri. Roma döneminde Konstantinopolis'in araba yarışlarının yapıldığı hipodromun tam ortasına yarış alanını ikiye ayıran ve spina olarak adlandırılan bir set bulunmaktaymış. Bu set üzerinde çeşitli yerlerden buraya taşınmış olan anıtsal yapılar varmış. Bu spiranın ucunda son anıt olarak da bu sütun bulunuyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar, ben çok küçükken bir İstanbul turu yapmıştık. Yani hatırlıyorum hayal meyal. O zamanlarda şu dikili taşlar bana acayip yüksek, kocaman, devasa bir şeyler gibi gelmişti. Ama şimdi bakıyorum da o kadar da büyük değilmiş yani. Normal ölçülerde. Evet arkadaşlar, şu an arkamda Alman çeşmesi dedikleri yapıyı görüyoruz. Bu yapı Prusya Kralı ve Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in 1898 yılında Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaretinin anısına ithaf edilmiş bir anıt yani.
Yapıldığı tarihte Türk-Alman dostluğu simgesi olarak sunulan ve dolayısıyla politik anlam ve içeriği çeşme olarak işlevinin önüne geçen bir yapıt. Günümüzde daha çok anıtsal değeriyle tanınıyor. Sultanahmet Camii 1. Ahmet tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya 1609-1617 yılları arasında inşa ettirilmiş. Cami Sinan sonrasında yapılmış hemen hemen bütün anıtsal boyutlardaki camiler gibi Mimar Sinan'ın Şehzade Camii'nde uyguladığı ama daha sonra tekrarlamadığı plana göre yapılmış. Bu bir kare plan. Merkezi kubbe 4 tarafından birer yarım kubbeyle kuşatılıyor. Böyle bir plan binaya tam bir simetri kazandırmakta sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sultanahmet Camii'nin önünde böyle Who is Allah diye bir tane yazı koymuşlar İngilizce ve gelen yabancıların anlaması adına. Tercüme etmeye çalışalım. Allah is the Arabic name used for God. Diyor ki Allah Tanrı'nın Arapça ismidir diyor. Many think that Muslims worship a different God than Christians and Jews. Burada diyor ki birçoğu Müslümanların Hristiyanlar ve Yahudilerden farklı bir Tanrı'ya inandığını düşünür diyor. However, Allah is the same word that Arabic speaking Christians and Jews use for God. Ancak Allah Arapça olarak Hristiyanlar ve Museviler tarafından söylenen Tanrı kelimesiyle aynı anlama gelmektedir diyor. There is only one God. Yalnızca bir tane Allah vardır, bir tane Tanrı vardır. The God in Islam is the God of all three prophets from Adam, Noah, Nuh, Abraham yani İbrahim, down to Moses, Musa, Jesus, İsa and Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diyor ki Tanrı, İslam'daki Tanrı tüm peygamberleri kabul eder diyor. Adem aleyhisselamdan başlayıp Hazreti Muhammed'e kadar diyor. Onun yanında da parantez içerisinde peace be upon them all. Yani hepsinin üzerinde, hep barış hepsinin üzerindedir gibi bir anlamı var sanırım. Evet arkadaşlar, hava biraz daha kendine gelmeye başladı. Çok fena yağmur falan vardı. Azaldı. Güneş demin biraz çıkar gibi yaptı. Kendini gösterdi, sonra kayboldu. Burada kaldığım hostel Sultanahmet Ayasofya Meydanı'na çok yakında bir yerdeydi. O yüzden kalkar kalkmaz direkt gezmeye başladım. Biraz uykulu olarak başladım. Anca açtım, kendime geldim. Sultanahmet Camii'yi bu şekilde görebiliyoruz uzaktan. Şu önünde oturma yerleri var. Sabah kahvaltı malzemelerim yanındaydı. Geldim şuraya oturdum, kahvaltımı yaptım güzelce. Ayasofya manzarası ve Sultanahmet manzarasıyla beraber. Sultanahmet Camii'ni arkama aldım ve dümdüz devam ettiğimde hemen karşıda Ayasofya Camii'yi görüyoruz. Şimdi oraya doğru gidelim, bir de orayı yakından çekelim. Oranın tarihiyle ilgili bilgiler anlatalım. Bakalım neler olmuş. Tam Sultanahmet Ayasofya yolu üzerinde sağda kalan Hürrem Sultan Hamamı'nı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. O da güzel, oldukça ihtişamlı bir bina. Ah burada olsam. Yine bizim şakacı dondurmacılar iş başında. İstanbul'da. İnsanları oynatıyorlar. Hemen Hürrem Sultan Hamamı'nın önünde. Akşama doğru azalırsa ya. 1556'da yapılmış. Ah burada. Evet arkadaşlar, şu anda hemen arkamda Ayasofya'yı ki bir camiyi görüyoruz. Uzun yıllar müze olarak kalmıştı bu cami. Geçtiğimiz dönemde, yakın zamanda tekrar cami olarak işlerini sürdürmeye başladı. Ayasofya hakkındaki rivayetlere göre Hz. Peygamber ve Hz. Hızır ile sınırlı olmayıp içerisinde Nuh'un gemisinden de emanetlerin olduğu anlatılır. Evet arkadaşlar, şimdi yere batan sarnıcının önündeyiz. İçeriye girmek için bilet almamız gerekiyormuş. Onun için sıra bekliyoruz. Bakalım aldıktan sonra girebilecek miyiz? Her zaman kolay değil sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu, yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. Bayağı güzel gözüküyor. Sanki bir film setindeymişiz gibi ama gerçek. Ve içerisi yer altında olduğumuz için bayağı sıcak. Çok sıcak içerisi. Bayağı şu an girer girmez terlemeye başladım gibi hissediyorum. Şu sütunlara bakar mısınız? Bayağı güzel duruyor. Hala İstanbul'da sonbahar, akşama doğru
baz alırsa ya. Uzun bir süre boyunca restorasyon altındaydı. İçeriye girişler mümkün değildi. Sonunda tamamlanmış ve bu görsel şöleni turistlerin yaşamasına izin vermişler. Yerli ve yabancı turistlerin. Ben de şu an bir yerli turist olarak Yerebatan Sarnıcı'na gelmiş bulunmaktayım. Sonbahar. Arkadaşlar sarnıcın içi bayağı genişmiş. Ben şu an Medusa'yı arıyorum. Medusa'ya girer girmez görürüm sanıyordum ama göremedim henüz. Sanırım biraz ilerlerde kalacak. Bakalım bulabilecek miyiz? İstanbul seni hapsetmiş, eski bir bandı kaydetmiş. Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş. İstanbul seni Deniz analarını görüyoruz arkadaşlar. ilaçlayıp berbat etmiş. Davul gibi geriler giderimi aman Allah Burada bir tane el çıktı karşımıza. etmiş. Yüzlerce binlerce insan aman Allah. Bugün yağmur yağdı ya, ondan sanırım yukarıdan sarnıcın altına doğru sular akıyor. Ya da yukarıda su sistemi yapmışlar, oradan akıyor da olabilir. Medusa'yı görüyoruz arkadaşlar. Az önce onun gölgesiydi. İşte ters dönmüş Medusa başını görüyoruz arkadaşlar bu kolonun altında. Bu Roma'daki gibi sanırım burada bir adet var. Bozuk paralarla dolmuş Medusa'nın gibi. Bunları toplayıp TL'ye çevirtirsek bence güzel bir kazanç elde edebiliriz. Abi baksana dibine. Kaç tane euro var. Bayağı fazla. Şu sütun biraz daha farklıymış, böyle üstünde göz göz desenler var. Gözyaşı sütunuymuş zaten ismi de. Burada da yaprak yaprak bir şeyler var. Bu da zaten cam yapraklar olarak geçiyormuş. Burada böyle hareketli yapraklar olan bir ağaç var. Projeksiyon. Sanırım nereden yansıttıklarını bulmaya çalışıyorum. Yukarıda mı diyorum. Hayır. Aşağıdaymış. Arkadaşlar burada benim kafama da su damlıyor. Şimdi sarnıç demek böyle bir şey demek. Yukarıdan böyle su damlayarak burayı dolduruyor gördüğünüz zeminle. Az önce damlayan sulardan birisi kamerama geldi sanırım. Şöyle güzel bir ışıkla yansıma yapıyor. Hoşuma gitti. Bayağı hoş. Hepsi çok hoş. Sütunların yüzeyi de nemli. Yani elim ıslandı. Taze bilgi arkadaşlar. Bu kanal yeni keşfedilmiş. 2022 yılında. Burada zaten bilgisini paylaşmışlar bizlerle birlikte.
Evet arkadaşlar, Sarnıç böyle. Gezimizi bitirdik burada. Şimdi buradan çıkalım. Sonraki hedeflerimize doğru gidelim bakalım. Bayağı sıcak içerisi. Çıktık arkadaşlar. Sokaklarda yazar adım İstanbul'da. Çözapları mosmor, eşofmanı fosforlu. Hayata yeni koşlarım her gün Kasımpaşa gibi yokuşları dimdik. Karakteristiktir karakterinden eksikse. Geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş taksi. Bekleme bas git her gün riskli sisli ve mistik ya. Sırrımız İstanbul'a gizli. Bitmiyor ters soluk hep dolar her solukta. Ciğerlerine çekiyor egzoz. Hayalim bir Rolls Royce ama hayat Beykoz gibi omuzlarıma yüklüyor hep toz. Dolapları Big Bang, Kuştepe Bang Bang. Zeytinburnu sulu kule deli dolu gang gang. Bir gün ben de biteceğim elbet. Sevdiklerim emanet sana tek tek. İstanbul, Bırak beni İstanbul'a, ben kalayım unutmadım aklımdalar hatıralar. Bırak beni İstanbul'da. Ve şu an Haliç'in üzerinden geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İstanbul'da. Evet arkadaşlar, şimdi Karaköy istasyonunda inişimizi yaptık. Buradan Galata Kulesi'ne doğru gideceğiz. Yürüme mesafesinde zaten. İçimi döktüm bugün yokluğunla konuştum. Tutsak gibi, enkaz gibi, kendim gibi. İçimden çıktım bugün, içimle konuştum. Yüzünü ilk kez gören bir çocuk gibi gördüm, kendimi gördüm. Kırıldı ayna, paramparça, paramparça. Ne varsa kadınım yokluğunda kaç damla gözyaşı. Ve Galata Kulesi'ndeyiz. Biraz terledim. Tırmandım da buraya. Evet arkadaşlar, şu an arkamda Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Burası dünyanın en eski kulelerinden biriymiş. Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 6. yüzyılın ilk çeyreğinde Fener Kulesi olarak inşa edilmiş. 1204 yılındaki 4. Haçlı seferlerinde geniş çapta tarif edildiği için daha sonra 1348'de İsa Kulesi adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden inşa ettirilmiş. 1348 yılında da yeniden yapıldığında kentin en büyük binası olarak tarihe geçmiş. Evet arkadaşlar, İstanbul sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Galata Kulesi'nde geçtiğimize göre şimdi Beyoğlu'na doğru gidiyorum. Oradan da Taksim Meydanı'na çıkacağım. Bir aksilik olmazsa. Oradan da artık yönümüz Beşiktaş olur. Beşiktaş'tan da vapura biner, Kadıköy'e geçeriz. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Yok yok, Nişantaşı'nda değiliz. Burası
Galata'dan Beyoğlu'na giderken karşımıza çıkan bir tane binalardan biri. Biraz derinde miymiş, neymiş metrosu? 3 kat oldu, hala iniyoruz ama dünyanın en derin metrosuna indikten sonra o kadar da derin gelmiyor açıkçası. Bugün birkaç gezi durağımız olacak. Bunlardan birincisi dünyanın, bakın Rusya'nın demiyorum, dünyanın en derin metro istasyonu. Bu metro yani dünyanın en derin metrosu. Böyle inerken şey yapıyorsunuz, cehenneme mi iniyorsunuz, ne yapıyorsunuz? O kadar derine iniyorsunuz yani. Yeraltı magma tabakasına kadar gideceğiz neredeyse. Dur. Çıktık. Ne kadar uzun sürdü ya. Allah'ım nasıl terlediysem kuruyamıyorum hala. Bu yeraltı sarnıcından sonra oldu ne olduysa. İçerisi bayağı böyle boğuk, havasızdı. Zaten yer altında olmasından kaynaklı. Şu anda gerçi yer altındayım. O yüzden bir türlü terim dinmiyor. Gerçek miydi tutunmaya çalıştıklarım? Yakalayamadık. Kıl payı kaçırdık metroyu. Süsü verilmiş Evet arkadaşlar. Taksim Meydanı'ndan herkese selamlar. Hemen önümüzde Taksim anıtını görüyoruz. Onun yanında da yeni yapılmış olan Taksim Camii var. Daha önce geldiğimde burası inşaat halindeydi. Yeni yapıldı yani. kendime kızdım, kırıldı ayna, paramparça, paramparça. Ne varsa kadınım, yokluğunda kaçtan. Taksim Cumhuriyet Anıtı arkamızda kaldı sevgili arkadaşlar. Şu anda Beyoğlu'na doğru yola ayrılan köşeye geldik. Evet arkadaşlar, şu anda Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde burada bir patlama yaşandı, bir terör saldırısı. Hayatını kaybedenler oldu. Tabii ki böyle olaylar çok üzücü, bunların olması ülkemizde. Allah'tan başsağlığı dileyelim burada hayatını kaybedenler için. Umarım tekrarı yaşanmaz. İnebildim. Ölüyordum otobüste. Çok kalabalık. Şu otobüs tıklım doluydu. Beşiktaş Meydanı'na indim. Arkamda Barbaros Bulvarı var. Yukarıdan buraya inen. Ay. Şu an Beşiktaş Meydanı'ndayız. Beşiktaş benim için önemli çünkü üniversite döneminde bir ay boyunca burada kalmıştım. Stajım vardı. Beşiktaş'ta kaldığım yer vardı. Burada kaldım bir ay. Oradan böyle her gün vapurla Anadolu yakasındaki iş yerime gidip geliyordum. O yüzden severim yani. Benim mekandır Beşiktaş.
karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im Sarı lira vereceğim. almazsam karakola gideceğim. Evet arkadaşlar, şu an vapurdayız. Beşiktaş iskelesinden Kadıköy'e doğru geçiyoruz. Sonrasında da bakacağız artık. Hani benim Recep'im, Recep'im sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Arkadaşlar şu anda kadraja girdi. Dolmabahçe Sarayı'nı görüyorsunuz hemen burada. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu dünyaya veda ettiği yer. Işıklandırmışlar binayı daha rahat görebilmesi için denizden bakanların. Benim sevgilim yarim, benden geceden verir. Hani benim Recep'im, Recep'im sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Şu anda Haydarpaşa Garı'nı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hava biraz gemide soğuduğu için şapkamı falan taktım. Kadıköy istasyonuna vardık arkadaşlar. Şimdi vapurdan ineceğiz ve Kadıköy'e geçeceğiz. Güzel yarim dururken çekime Hani benim Recep'im, Recep'im sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarıyla vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Bak yine uyku yok gözümde, zifirim yerlerde. Dur geri döndür beni sende. Ölüm olsan götür beni de. Ve Kadıköy'e ayak bastık sonunda. Anadolu'dayız. İçtiğim şaraptı hayalim, yakar bir cigara bitirir. Dumanında yitip giderim, içime seni çekerim. İçtiğim bir aydı hayalim, yakar bir cigara bitirir. Dumanında yitip giderim, içime seni çekerim o. İçime seni çekerim o. Evim, evim, güzel evim diyorum sevgili arkadaşlar. Sonunda İstanbul'dan Bursa'ya döndüm. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalindeyim. Bundan sonra artık evime doğru devam ediyor olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
İnadına eğilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip düğüne küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kal gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. İnadına eğilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip düğüne küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saklayıp, boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kal gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. Ama karar ver, tutamıyorum zaman. Ama karar ver, tutamıyorum zaman.